Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde 7 kız kardeş olarak bilinen Moskova'daki 7 gökdelen hakkında konuşacağız. Moskova'nın silüetine bugün baktığımızda şehrin üzerinde gururla yükselen 7 dev anıt dikkat çeker. 7 kız kardeş ya da bilinen diğer adıyla Stalin gökdelenleri. Elbette sadece basit mimari eserler değildir. Bir dönemin özgüvenini, Sovyet halkının iradesini, savaşın yaralarını kapatma kararlılığını ve sosyalist dünyanın geleceğe olan inancını temsil eder. Aynı zamanda da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından küllerinden yeniden doğan bir ülkeyi, yıkılmış fabrikalar, harap şehirler, milyonlarca kayıp. Fakat tüm bu zorluklara rağmen Sovyetler Birliği bilimde, sanayide, eğitimde ve kültürde büyük bir atılım başlatmıştı. Tam da bu atmosferde Moskova sadece yeniden inşa edilmekle kalmayacak. Aynı zamanda dünya şehirlerinin arasında modern, güçlü, kararlı bir başkent olarak yükselecekti. 1947'de alınan kararla Sovyet mimarisinin en görkemli şehircilik projesi başladı. 7 dev gökdelen, sosyalizmin şehircilik anlayışının birer sembolü olarak Moskova'nın dört bir yanına dikilecekti. Her biri farklı bir işleve sahipti. Üniversite, otel, bakanlık binası, konut, idari merkez, hepsi yükseldikleri alanda bir yaşam odağı, kültür merkezi, kamusal alan yaratacak şekilde planlanmıştı. Bu video boyunca hem bu 7 gökdelenin mimari özelliklerini hem de Sovyet şehircilik ideolojisinin nasıl vücut bulduğunu göreceğiz. Her bir yapının hem halkın yaşamına hem de Sovyet modernleşmesine nasıl katkı sunduğunu, nasıl bir gurur kaynağı olarak görüldüğünü adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yedi kız kardeş gökdelenleri Sovyet mimarlığının anıtsal gerçekçilik anlayışını yansıtır. Bu gökdelenlerin her biri farklı bir amaç için yapılmıştır. Biri üniversite, diğeri konut, ötekisi idari bina gibi pek çok alanda hizmet vermiştir. Fakat hepsinin ortak bir dili vardır. Simgesel binalardaki sosyalist heykeller emek, bilim, kültür ve Sovyet halkını simgeler. Her yapı farklı bir işlev üstlenmiş olsa da Moskova üzerinde yıldız benzeri dairesel bir düzen oluşturur. Amaç hem mimari uyumu yaratmak hem de başkenti sembolik olarak güçlendirmekti. Sovyet mimarlığında yüksek binalar yalnızca prestij değil, kamu hizmetiyle de anlam kazanmıştır. Moskova Devlet Üniversitesi binası, eğitimdeki halkçı yaklaşımı, konut kuleleri planlı sosyal yaşamı, oteller farklı halkların kardeşliğini, bakanlık binaları ise devlet organizasyonunun etkinliğini temsil eder. Yani bu binalar Sovyet insanının gündelik yaşamını, kültürel deneyimlerini ve toplumsal kimliğini doğrudan etkileyen yapılardır. Bu gökdelenler Moskova'yı 20. yüzyılın modern başkentleri arasına sokmuş, şehrin çehresini kökten değiştirmiştir. Her biri Moskova'nın farklı bir bölgesinde kentin geometrisini tamamlayan bir denge noktası olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle 7 kız kardeş sadece mimari değil, aynı zamanda şehir planlama başarısıdır. 1930'lu yıllarda tasarlanan Sovyetler Sarayı bittiğinde dünyanın en büyük binası olacaktı. Üzerinde Amerika'daki özgürlük heykelinden 3 katı büyüklüğünde 90 metreden daha uzun dev bir Lenin heykeli yerleştirilmesi planlanan devasa kule, sosyalizmin zaferinin sembolü olarak düşünülmüştü. Savaş sonrası inşa edilen dev anavatan çağırıyor anıtı bile 85 metredir. Temel kazıldı, inşaat başladı. Giriş katı bile o kadar genişti ki temel atmak için kullanılan beton Sovyetler Birliği'nin yıllık çimento üretiminin %16'sına mal olmuştu. Birbiri üzerine yerleştirilmiş 6 katmanlı kule bulunmaktaydı. Fakat savaş patlak verdi. Savaş sırasında Sovyetler Sarayı'nda kullanılan yapı malzemeleri sökülerek savunma amaçlı kullanıldı. Sovyetler Sarayı tamamlanamadı ama bir ideali simgelemişti. Sovyet halkının modern bir dünya kurma iradesi. Savaşın ardından Sovyetler tüm ülkeyi yeniden inşa ederken Moskova'yı da geleceğin başkenti haline getirmeyi hedefledi. Sovyetler Sarayı'nın tamamlanamaması büyük mimari hedeflerin rafa kalkacağı anlamına gelmiyordu. Aksine daha işlevsel ama aynı derecede görkemli bir mimari program ortaya kondu. 1947'de imzalanan kararnameye göre Moskova'da 7 anıtsal gökdelen inşa edilecekti. Bu projeyle Moskova'nın modernleştirilmesi, bilim, kültür ve kamu hizmetlerinin yeni mekanlara taşınması, savaş sonrası moral yükselişi ve Sovyet halkının teknolojik gücünün sergilenmesi amaçlandı.
Her bina için ülkenin en iyi mühendisleri, sanatçıları ve mimarları görevlendirildi. Yüz binlerce işçi bu projede çalıştı. Bu anlamıyla Yedi Kız Kardeş projesi, dünya tarihinde kolektif emek kullanılarak üretilen en büyük tarihsel projelerinden biridir. Gökdelenlerin inşasında yeni çelik teknolojileri, derin temel sistemleri, dev kütlelerin dengelenmesi ve Sovyet mühendisliğinin özgün çözümleri kullanıldı. Savaş sonrası yorgunluğa rağmen böyle bir proje yapmak, Sovyet halkının özgüveninin en güçlü ifadelerinden biridir. Yedi Kız Kardeş, Batı'nın kapitalist şehircilik anlayışına alternatif bir model sundu. Gökdelenlerin işlevi halkçıydı. Eğitim, konut, kültür, diplomasi gibi pek çok alana hizmet veriyordu. Bu gökdelenler adeta sosyalist ideolojinin şehircilikteki manifestosuydu. Bu binalar sadece Sovyetler için değil, dünya sosyalist hareketi için de bir mesajdı. Farklı ülke ve cumhuriyetlerden gelen mühendislerin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Dolayısıyla Sovyet halklarının ortak emeğinin somut bir anıtı sayılır. Sosyalist dünyadaki pek çok devasa bina, Varşova'daki Kültür Sarayı, Riga, Kiev ve Prag'daki yüksek yapılar veya Çin'deki sosyalist mimarlık eserleri direkt olarak bu projeden etkilenmiştir. Sovyetler Birliği yalnızca siyasi değil, şehircilik ve mimarlık alanında da diğer sosyalist ülkelere yol gösteren bir merkezdi. Bu binalar aynı zamanda kapitalist dünya propagandasına karşı bir kararlılık gösterisiydi. Soğuk Savaş döneminde Sovyet mimarlığı genellikle kasıtlı şekilde küçümsenmişti. Oysa bu yapılar modern Sovyet toplumunun gücünü, bilimsel kapasitesini ve endüstriyel seviyesini dünya sahnesine açıkça göstermiştir. Yedi Kız Kardeş yalnızca anıt binalar değil, Sovyet halkının gündelik yaşamında derin izler bırakan mekanlardı. Moskova Devlet Üniversitesi binasında yüzlerce laboratuvar, kütüphane ve öğrenci yurdu bulunuyordu. Bu bina Sovyet gençliğinin bilimsel hayata hazırlanmasında çok önemli bir rol oynadı. Diğer yandan konut gökdelenleri modern Sovyet aileleri için planlanmıştı. Geniş daireler, ısınma ve su sistemlerinde yenilikler, yerleşke içerisinde tiyatrolar, sinemalar, mağazalar ve çocuk oyun alanları bulunmaktaydı. Otel Ukrayna ve Leningradskaya, Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen misafirlerin konaklandığı merkezlerdi. Bu binalar sadece turizm değil, aynı zamanda kültürel buluşmaların da mekanlarıydı. Bu gökdelenler filmlere, romanlara, şarkılara da konu olmuştur. Sovyet sinemasında sembolik bir fon olarak yüzlerce defa kullanıldılar. Halkın zihninde bu binalar Moskova'nın kalbini oluşturan simgelerdi. Yedi Kız Kardeş'in tamamı bugün hala kullanılmaktadır. Bir kısmı modern otellere dönüşmüştür ve mimari ve kültürel ruhunu korumaktadır. Günümüzde Moskova'nın en tanınan binaları hala bu gökdelenlerdir. Eğer bu eserler olmasaydı Moskova'nın silüeti bugün bambaşka olurdu. Bugün dünyadaki birçok mimar bu binaları Sovyet modernitesinin en değerli başarılarından biri olarak görür. İnşaat sürecindeki mühendislik başarıları hala ders kitaplarında anlatılır. Bu binalar 21. yüzyıl mimarisinde bile iz bırakmış durumdadır. Postmodern tasarımlarda, retrofütürist şehircilikte ve neososyalist mimari akımlarda Yedi Kız Kardeş'in etkisi net bir şekilde görülebilir. Evet dostlar, Yedi Kız Kardeş sadece basit gökdelenler değildir. Onlar Sovyet halkının kolektif emeğinin, savaşın ardından ayağa kalkma iradesinin, bilim ve kültür idealinin ve sosyalist modernleşmenin bina halinde simgelenmiş halidir. Bugün hala Moskova'nın üzerinde dimdik duruyor olmaları, geçmişteki bu büyük enerjinin hala canlı olduğunu gösterir. Onlara bakmak, bir dönemin ruhunu hissetmek, Sovyet halkının tarihe kazıdığı özgüveni anlamak demektir. Umarım bu video sonunda Yedi Kız Kardeş yani Stalin gökdelenleri hakkındaki detayları daha iyi anlamışsınızdır. Eğer video sizlere faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.
Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.